Arkadaşlar merhaba. Bakın karşımızda duruyor. V10 6x6'ların motoru. Deutz marka ve hava soğutmalı. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde biz bu motoru çıkartmıştık ve de bir seçim yapmak istemiştik. İlk olarak İlker Ticaret'e gitmiştik. Orada bu motorun aynısını beğenmiştik. Ardından ne yapmıştık? Bir V12 motor vardı. Onun sesini dinletmiştik size. Turboydu. Üçüncü seçeneğimiz de kullanılmaz hale gelen motor yerine kendi motorunu rektifiye ettirmekti. Yani nedir rektifiye? Motorun yenilenmesi diyebiliriz. Zaten Cemal de ne kararı vermişti biliyorsunuz? Motorun rektifiye edilmesi kararını vermişti. Ve de aradan ne kadar geçti? Yanımda Seçkin var, hatırlayacaksınız. Kendisi de o videoda yoğun bir şekilde vardı. Evet. Deutz Hastanesi'nden bu arada. Ne kadar sürdü acaba motorun bu hale gelmesi? Yaklaşık 10-12 gün süreyle bu hale geldi motorumuz. Toplam revizyon işlemi yaklaşık 10-12 gün sürdü. 10-12 gün sürdü. Şimdi tabii birçok arkadaşımız ya rektifiye nedir diye de sordu. Bilen de vardı, bilmeyen de vardı. Hatta bu işin içinde olan takipçilerimiz de vardı. Şöyle ben bu rektifiye işleminin ne olduğunu, bizim motorumuzun bu hale nasıl geldiğini şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. İlk önce kamyonumuzdan söktük 6x6'mızdan ve Serdar Usta bir kısmına söktü motorun. Baktı ne var ne yok, neler olmuş diye. Ardından bu motor arızası tespit edildikten sonra galiba pistonda segman ve de direkt olarak gömleklerde sıkıntısı vardı değil mi? Sıkıntı vardı, sarmıştı. Yapmıştı. Yani. Evet. Ama ilk önce ne oldu? Motor sana geldi. Sen zaten bir kısmı sökülmüş motoru tamamen dağıttın. Evet. Tabiri caizse bir sanayi deyimiyle söyleyelim. Ve de bakın arkada gördüğünüz bir yıkama makinesi var. Bu motorun neredeyse bütün parçaları orada bir ilk olarak yıkandı. Böyle pırıl pırıl oldu. Hatta böyle yağından vesaire onlardan ayırıyorsunuz değil mi? Daha yaptığınız ekstra bir işlem var mı yıkamayla ilgili? Yıkamayla ilgili ilaçlı ve buharlı sıcak suda yıkama gerçekleştiriyoruz. Seçkin Usta'nın tarif ettiği şekilde temizlemezseniz parçalarını o göremezsiniz. Çatlaktı, aşınmaydı vesaire. Ondan dolayı yapılan bir işlem. Ardından burada tamamen temizlenen parçalar rektifiye işlemine gidiyor. Rektifiye işlemi esas zaten bu işin tamamına denilen olay nedir? Motorun içindeki bu hareketli hatta birbirine temas eden parçaların böyle güzel bir şekilde ilk haline getirilmesi. Bunun içinde tabii çeşitli işlemler yapılıyor. İlk olarak motor bloğu alınıyor. Ayrılmıştı zaten ama bu motorda şöyle bir farklılık var. Bizim alıştığımız motorlardan ayrı olarak arkadaşlar. Burada gömlekler diyorsun sen o kısmı. Aslında silindirlerin, pistonların çalıştığı kısım bloktan ayrı. Üst kapak, blok ve arada da bu bahsettiğimiz silindir gövdeleri dediğimiz, Seçkin'in de gömlek dediği kısımlar mevcut. Evet. İşte bu kısımlar ilk önce rektifiye işlemiyle böyle kaba talaş kaldırma işlemine tabi tutuluyor. Ve de bunu yaparken de tabii senin verdiğin ölçülerle yapıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu ölçüleri neye göre belirliyorsunuz mesela? Bu ölçülerde standart, dünya standartları var. Örneğin bir krank için 0.25, 0.50 ve 0.75 diye tabir ettiğimiz 3 tip taşlama, inceltme operasyonumuz var. Krankın yüzeyinde çizilmeler oluştuğu zaman, yatak ve yağ boşlukları azaldığı zaman sarmadan dolayı, kropajdan dolayı bir alt kademeye taşlanması gerekiyor. Yani standart olan bir krank ufak bir çizilmede 0.25, ikinci çizilmede 0.50, üçüncü çizilmede de 0.75, daha sonrasında da artık bu krankın standart olarak değiştirilmesi gerekiyor. Evet, yani sonuç olarak o yüzeydeki çiziyi yok etmek için yapılan bir işlem. Ama bununla da bitmiyor. O bir kaba talaş kaldırma işlemi aslında. Ardından bir de honlama denilen bir işlemimiz var. O bir zımpara, belli ölçüde bir zımpara ve içine böyle girip çıkarak o daha bir önceki işlemde rektifiye edilen motorun ne yapılıyor? Honlamayla artık o çizikler iyice inceye indiriliyor. Böyle gıcır gıcır, jilet gibi bir yüzey elde ediliyor. Krank mili ve egzantrik mili orada çeşitli işlemlere tabi tutuldu. Yine rektifiyecide arkadaşlar. Ve de onlar da o ilk günkü ölçülerine uyuyor mu, uymuyor mu? Bu motor yenilendikten sonraki düzgün çalışmasını sağlıyor mu, sağlamıyor mu diye kontrol ediliyor. Ve onlar krank ve egzantrik milimizde bir problem çıkmadı. Evet. İlk günkü gibi çıktı. Kaç boşluk olması gerekiyor? Abi kollarda %8-9 boşluk olması lazım. Yatak boşluğuyla beraber mi? Yatak boşluğuyla beraber. Ana yatakta da standart. Ana yatakta kaç boşluk olması gerekiyor? O da 10-12. 10-12. Yine yatak boşluğuyla beraber. Standart abi, şartlarına bakalım. Çok
Top ses çıkıyor. Döktüğü şey pudra herhalde. Evet. Çatlak yok abi bırak. O da döndüreceksin, çapından anlayacak o zaman. Evet. Evet, güzel. Abi %2-3 eğrilik var. Bu da normal. Toleransı nedir ustacığım eğriliğin? Abi %5'e kadar sıkıntı yok. Fabrikadan çıktığında hiç sıfır şey yaptın mı? Abi sıfır fabrikasyon kaldıralım buraya. Kontrolünü yaparak o da aynı. O da değil mi? Evet. O zaman gayet krankta temiz yani. Kaçlıksın para o? 400. 400. Heh, tamam, süper. Bu yapılmamış. Bu da yapılmış. Diğer motorların gömlekleri bloğun iç kısmında bulunur. Bu motorda gömlekler seyyardır. Yani tek silindir sardığı zaman tek silindire dışarıda müdahale edebilmek için böyle bir ergonomik yapısı var. Sen istersen burada motor bloğunu mesela indirmeden, eğer bir gömlekte sıkıntı varsa sadece onu söküp işlem yapabiliyorsun pistonuyla birlikte, değil mi? Aynen öyle. Bayağı modüler, pratik bir şekilde yapılmış bir motor yani. Sonrasında arkadaşlar bu işlemler yapılıyorken bir de sübapların, işte yayların, külbütör mekanizmasının olduğu bir kısım var. O da farklı bir yere gitti. Emme ve egzoz sibop olarak her göz için 2 adet sibopumuz bulunmaktadır. Bunların sibopların yenisiyle değişimi gerçekleşti. Yuvaları da burç çakıldı, yuvaları yapıldı, bagaları yapıldı. Onlar da ayrı ayrı işlemlerden geçiyor. Kurum temizliği yapıldı. Çünkü zamanla temizlikleri. egzoz ve şeyin biriktirdiği bu kalıntılar arkadaşlar, kara Evet. olur, ona kurum denir zaten. Hatta çatlaklar çıkmıştı yuvalarda, Evet. sübap yuvalarında, değil mi? 2 tane sibop yuvasının altında silindir kapağının çatlak olduğunu tespit ettik. O 2 tane kapağı da yenisiyle değiştirmek zorunda kaldık. Değiştirdik. Burada tabii şöyle önemli bir nokta var. Bu bir V motor biliyorsunuz ve de bloktan egzantrikli OHV denilen motorlardan bir adet egzantrik milimiz var. O da şu ortada crank milinden alıyor hareketini ve de direkt olarak sübaplara iletiyor. Ama tabii bu işlemi yaparken de bu itme çubuklarını kullanıyor. Çubuklar uzun uzun ve de külbütör mekanizması, piyano da denir hatta piyasada, Evet, buna piyano olarak da geçer. Bu külbütör mekanizmasını harekete geçiriyor ve sübapların açılıp kapanmasını sağlıyor. Bu motorda senin de dediğin gibi silindir başına bir emme, bir egzoz sübabı var. Evet. Ona göre bu işlemler yapılıyor. Tabii bitmedi, bir de seninle bir yere gittik biz. Enjektör mekanizması, püskürtme sistemiyle, yani yakıt sistemiyle alakalı olan kısım. Orada da ilginç olaylar yaptık. Orada neler yaptı ustalar? Orada da enjektör memeleri değişimini gerçekleştirdiler. Yakıt miktarlarının istenilen değerlerin dışarısında olduğu takdirde bu yakıt ayarlarının ayar yapılması gerekiyor. Belli toleranslar arasında ayar, belli bir toleransın dışına çıktığında ise enjektör memesi ve pompa elemanlarının yenisiyle değişmesi gerekiyor. Değiştirme işlemini yaptık. Orada da birkaç... Öyle bir aksiyon yapmıştınız böyle usta herhalde yakıtla, mazotla bu şeyleri temizlerken, sanıyorum memeleri vesaire temizlerken sen böyle bir ateş çakmıştın karşısında. Tam Türk işi arkadaşlar. Biz dayanamayız böyle işleri yapmadan, biliyorsunuz. Evet. Orada tam olarak neleri yaptı temizlik olarak mesela? Ya temizlik olarak püskürtme açılarını yeniden düzenledi. İstenilen basınçlar var. Örneğin bu motor için 225 bar olması gerekiyor. O basınçlar düştüğü zaman bizim sanayi tabirinde yakıtın fazlalaşması, yakıtın işemesi gibi tabirler kullanılır. Yakıt ayarlarının hassas olabilmesi için fabrikasyon değerlerine getirdi. Memeleri değiştirerek 225 bara gelmesini sağladı. Yine pompa elemanları için de her bir gözü ayrı ayrı eleman sıralarını ve yakıt miktarlarını aynı eş değere getirmeye çalıştık.
motorumuzun daha düzenli, daha performanslı çalışabilmesi için. Evet, çok güzel. Sonrasında buraya geldik. Dediğimiz gibi her şey tertemiz olmuştu. Yüzeyler de taşlanmıştı. Evet. Ve siz motoru birleştirmeye başladınız. Nasıl başladınız? İlk önce temizliğinin yapılması gerekiyor. Bu ilaçlı makinede bu motorları yıkıyoruz. Önce temizlik. Tabii bunun da amacı yağ, işte ufak talaş parçaları vesaire, metal parçaları bunlardan arındırmak. Aynen. Değil mi? Ya pırıl pırıl oluyor, tekrar yıkanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında eksantrik miliyle motorumuzu toplamaya başladık. Direkt bloktan egzantriye Evet. koydunuz. Ondan sonrasında crank milini koyuyorsunuz. Crank mili. Tabii crank milinin oturduğu arkadaşlar bu yataklarda bütün burçlar değişiyor. Onları böyle yarım ay şeklindedir, hilal şeklindedir. Onlar değişir ki bunlar işte aşınan parçalardır. Evet. Direkt öncekinde aşındığı için yenileriyle değiştiriliyor ve onlar yağlanarak koyuluyor. Evet. Aynı şekilde egzantrik milinde de değişikliği yapıyorsunuz. Değişikliği yapıyoruz. Burçları koyuyorsunuz. Evet, burçlarını değiştiriyoruz. Yani bütün yataklar değişiyor. Sonuçta bahsettiğimiz olay birbiriyle temas eden noktaların ilk günkü kondisyonuna gelebilmesi. İşte bunun için de bu temas noktaları tamamen yenileniyor. Bu motorumuzda bir egzantrik kayışı yok, yani trigger kayışı dediğimiz kayış yok arkadaşlar. Direkt olarak crank mili hareketini egzantrik miline bir dişliyle aktarıyor. Bloktan egzantrikli olmasının avantajıyla. Evet. Bunu da zaten belli bir zamanlamada, belli bir timingde olması gerekiyor. Onu nasıl ayarlıyorsunuz acaba? Motoru toparlama işlemini bitirdikten sonra bu ayarı tekrar yapabilme şansımız yoktur. Bunu motor dağınıkken krankla egzantrik kam milinin birleştirilme montaj esnasında bu dişlinin senteye gelmesi gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesidir. Motoru topladıktan sonra tekrardan buraya geri dönüş yoktur. Özellikle burayı işaretleyerek ve birkaç kişi tarafından teyit edilerek bu sentenin fotoğraflanması gerekiyor. Şu. İki nokta, bir nokta içerisine giriyor. Erkeğe ve dişisi var. Çakıştırıyoruz bu Tamam, noktaları. bir daha göster şimdi. Şu nokta. Evet, tamam, çok güzel işaretlenmiş. Sente önemli bir nokta. Süper. Bu motorun düzgün çalışması açısından önemli. Aksi halde düzgün bir zamanlama olmayacağı için işte egzoz sübabı önce açılır. İşte o sırada emme sübabı da açıktır falan filan, böyle karman çorman işler olur. Hatta çok çok kötü ayarlandıysa motoru tekrar elinize alıverirsiniz arkadaşlar. Böyle şeyler bile olabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Yenilemiş olduğumuz pistonlarımızı ve segmanlarımızı takma işlemini yaptık. İlk pistona segmanı takıyorsun. Evet. Tabii bunun özel bir aleti var arkadaşlar. Silindir içerisine takmamız için, gömleklerin içerisine takmamız için sıkıştırıyorlar. Öyle içerisine veriyorlar ki bu segmanların amacı şudur. Segman sıfırlanır, belli bir boşluk vardır. Pistonda segman açılır ve direkt olarak silindir cidarlarına değer. O sayede de motoru direkt süpürür. Motorun içini, daha doğrusu silindir duvarlarını diyelim. O sayede de herhangi bir kompresyon ve yağ kaçağı olmaz. Bu şekilde çalışma sağlanır. Evet. Bunu yapıyoruz. O şekilde bütün pistonları içerisine yerleştirdiler, silindirlerin. Daha sonra Gömlekleri, motor pistonlarını biel kollarına bağlamaya başladık. evet, bu kadarını da yaptık. Şimdi artık motorumuz blok, gömlek, piston, biel kolu, crank ve egzantrik mil hepsi birleşti. Doğru muyuz? Evet. Şimdi sırada ne var? Silindir kapaklarımız. Silindir head dediğin olay var. Bunlar tabii önceden gelmişti. Sübapları vesaire hazır bir şekilde yapılmış. Evet. Yayları gerdirilmiş bir şekilde gelmişti. Bunları takıyorsunuz değil mi şimdi? Evet, bunları takıyoruz. Bu şekilde. Ayarlarım. Ters düzü var onun. Aha. Bundan sonra şimdi bunu takıyoruz. Biz şunları kullanacağımız için. Tırnak şeklini buradan daha iyi görebilirsiniz. Tamam abi. Oturma şekli. Kilidi bunlar. Yani biz tırnak deriz. Bunlar normalde sivabın Tamam. kilididir. Koniktir dişleri. Aynen. O sübabın Kapattınız. üstündeki Evet. şeye Kilitliyor. kilitledi seni şey. Evet. Tamam. Şu an için kapağımız toplanmış vaziyette. Tamam, harika, işte bu. Müthiş. Taktıktan sonra
Bu sefer tabii bir de şöyle bakın, her birine ayrı birer tane kapağı var. Bu kapaklar arkadaşlar ayar için de gerekiyor. Burada üstlerinde görüyorsunuz işte yay, külbütör ve de işte sübapların açılıp kapanma durumlarını gösteren işte itici çubukların bütün yerleşimi buranın içinde. Bunun amacı bunu kapatmak ve yağın sızmasını engellemek. Ve de şu önemli tabii, siz bütün bu temas eden parçalar arasında contaları da yeniliyorsunuz. Evet. Isının daha fazla yoğun olduğu noktalarda, örneğin egzoz manifoldlarında böyle tel, saç, yanmaz, kırıng, amyantlı conta diyelim daha doğru olur. Külbütör kapaklarında mantar contalarımız var. Karter contasında kırıng contalarımız var. Bazı noktalarda ön göğüsün birleşme noktalarında O-ring var. Harika. Bu arada egzoz manifoldundan da bahsetti Seçkin. Bakın egzoz manifoldları bunlar. Şunlar da emme manifoldları. Bakın şuradan hava girişi neredeydi? Onun şuradan bakın. Orada bir hava filtresi var. Oradan direkt emiyor. Atmosferik emişti. Herhangi bir aşırı besleme sistemimiz yok. Turbo veya süperşarjı yani kompresör şeklinde. Direkt olarak emiyor. Her bir silindire sol tarafı oradan alıyor ve buradan bir aktarması var. Buradan da sağ tarafa alıyor. Normalde mesela bazı motorlarda çift taraflı emiş olur. Hatta çift taraflı turbo koyarlar. O şekilde işler motorun emişi ama burada tek bir yerden alıp dağıtıyor. Ama ilginçtir çünkü burada bu taraf biraz fazla yol almasına rağmen demek ki buradaki basıncı eşit bir şekilde sağlayabiliyor emme basıncını. Sağlıyor. Yani motorumuzu arkadaşlar büyük oranda topluyoruz. Daha sonra yağ karterini kapatıyorsun. Motorun yağını dolduruyorsun. Evet. O işlemleri yaptıktan sonra da motor arkadaşlar buraya çıkıyor. Tabii mesela hava mekanizması vesaire diğer parçaların hepsi de toparlanıyor, birleştiriliyor ve buraya geliyor. Ve de sonra sen de aldın eline büyük güzel kütür kütür boyadın. İçini yeşil boyadın, dışını kırmızı boyadın. Bunlar neden, belli bir seçim şeyi var mı acaba boyanın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu motorumuz Deutz. Deutz'un orijinal rengi aslında gri. Bu bir Iveco kamyonun üzerinde olduğu için Iveco'nun kendi rengi. Bu motor daha öncesinden de bu aynı renge, aynı kod numarasıyla boyanmıştı. Bu motorda çıkan orijinal rengimiz bu. İçi Iveco yeşil, dışı şey. İçerisi de fıstık yeşili diyelim, doğru olur. Iveco kırmızısı, içi de fıstık yeşili. Böyle güzel bir yeşil gördünüz. Hoş bir motor oldu arkadaşlar hakikaten. Bu arada volant dişlisine de dikkat ettim. Dev gibi tabii böyle bir motor. O da şanzımana bağlanacak arkadaşlar. Direkt olarak gücü arka tarafa ve ön tarafa aynı şekilde çekiş sistemine daha doğrusu aktaracak. Şimdi bütün işlemler tamam değil mi? Ne kaldı? Motoru yerine yerleştirmek. Bu arada tabii sadece Seçkin Usta bu işi yapmadı. Burada bir sürü ustamız var. Şimdi onları bir davet edelim. Sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlar. Buyurun gelin. Şöyle arkaya bir açılın. Hepinizi bir görelim. Hatta bir tanıtalım. Herkes kendini bir tanıtsın. Muhammed abi. Muhammed. Murat abi. Murat. Haydar. Haydar. Fatih Usta. Fatih Usta. Ahmet. Ahmet. Lider motoru yenilenir. Fedai Başar. Ha doğru, sen de geldin. Süper. Çok güzeldi rektifiye işlemleri. Abdullah. Abdullah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün arkadaşlar burada ve de bu motoru böyle ilk günkü haline getirdiler. Hadi bakalım şimdi gidelim motorumuzu monte edelim.
Arkadaşlar bakın geldik şimdi. Motor inecek forklifte ve de Iveco 6x6'mıza hemen monte edeceğiz. Baskı. Dev motorumuz geliyor. Hadi bakalım, pehlivan gibi ayak yapmışlar. Şimdi ayakları sökecekler ilk önce. Dur abi bir dakika. Şuraya yanaşabilecek. İn biraz daha. Dur abi az kendine çekeceğim. Bırak. Kendine çekeceğim. Hadi abi çek. Tamam şimdi burayı kurtar. Oraya hemen seni. Buna bak kurtar göster. Tamam indirsin abi. Al biraz daha. Evet arkadaşlar, çabalar tam gaz devam ediyor. Artık çok az kaldı ve motorumuzu yerine yerleştirdik diyebiliriz. Daha sonra baskı, balata vesaire bu tip şeyler yerleştirilecek. Motor ayarları tekrar kontrol edilecek ve sonrasında da bu araçta bu haliyle, son haliyle bir araziye çıkıp size göstereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sıra sonraki bölümde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.